Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Hayat yolculuğumuzda hepimiz pek çok soruyu cevaplamak için çok zaman harcıyoruz. Formlar dolduruyoruz, elektronik postaları yanıtlıyoruz, telefonları cevaplıyoruz ve birçok şeyin cevabını belki defalarca veriyoruz. Bu gerekli gereksiz tüm soruları yanıtlamak için harcadığımız eforu ve gayreti kendi hayatımızı ilgilendiren bazı sorular için de harcamamız gerek. Gündelik koşuşturmacaya bir an için ara verip kendi hayatımızı büyüteç altına alıp neler yaptığımızı, kendimizi nasıl hissettiğimizi ve nereden gelip nereye doğru gittiğimizi analiz etmemiz, bu doğrultuda kendi kendimize bazı soruları yöneltmemiz gerekiyor. Bu videoda bir insanın kendine mutlaka sorması gereken, hayatın akışını değiştirecek bazı soruların listesini çıkardık. Değerlerime göre mi yaşıyorum? Bir insanın hayatını anlamlı kılacak bazı değerlere sahip olması gerekir. Her şeyden önce bu değerlerinizin neler olduğunu bilmelisiniz. Eğer bunu bilirseniz eylemleriniz de anlam kazanacaktır. Yaşam yolculuğunuzda bu değerler size rehberlik edecektir. Kıymet verdiğiniz şeylere aksi eylemler içine girmekten alıkoyacak, sizi istikrarlı ve güvenilir biri haline getirecektir. Yeteneklerim ve becerilerim neler? Hangi konularda iyi olduğunuzu bilmek, yeteneklerinizin ve becerilerinizin neler olduğu konusunda farkındalık sahibi olmak da size hayat yolculuğunda kolaylıklar sağlayacaktır. Sınırlarınızı bilirseniz, mesela kalkıştığınız bir işi kotarıp kotaramayacağınız konusunda ön bilgi sahibi olursunuz. Bu da motivasyon kaybını önler, başarı şansınızı artırır. Yetenekleriniz ve becerilerinizin neler olduğunu eni konu düşünmeden bilemezsiniz. İnsanın daha mutlu, daha güven içinde yaşaması, yaptığı işlerde başarıyı yakalaması için güçlü yönlerini keşfetmesi gerekir. Nelerle gurur duyuyorum? Tıpkı yetenekler ve beceriler gibi en çok gurur duyduğunuz şeylerin neler olduğunu bilmek de hayatınızın akışı içerisinde önemlidir. Çünkü gurur duyduğunuz şeylerin listesi size aynı zamanda hayatınızdaki büyük taşların ve daha küçük taşların da bir listesini sunacaktır. Hayatımızda kendilerini fark etmemizi bekleyen ve ihtiyaç duyduğumuzda bize motivasyon ve ilham kaynağı olacak, büyük kararlar arefesinde bize yardımcı olacak bu şeylerin de farkında olmak paha biçilmez bir bilgidir. Para ve başarı benim için ne ifade ediyor? Paranın mutlulukla eşdeğer bir şey olduğu gibi yanlış bir algıyla yaşıyorsanız bu konuda tekrar düşünmeniz gerekir. Sevdiğiniz bir işi yaparak mutlu mesut geçimini sağlamak mı, yoksa ödenmesi gereken faturalar dolayısıyla nefret edilen bir iş yapmak ve bu cenderede sıkışıp kalmak mı? Başarıyı yalnızca çok para kazanmakla, hayatın ve mutluluğun tek gerçekliğinin para olduğu zannıyla yaşamakla eşdeğer görmek büyük bir yanılgıdır. Başarısız olmayacağımı bilseydim ne yapardım? Bu soruyu cevaplamak göründüğü kadar kolay değil. Bir an için tüm düşüncelerden sıyrılın ve bu sorunun gerçekten ne sorduğuna odaklanın. Yetenekleriniz ve kaynaklarınız üzerinde hiçbir sınır ve hayallerinizi engelleyen hiçbir şey olmasaydı acaba neyi yapmak isterdiniz? Hayatınızda neler olacağı konusunda hiçbir korkunuz olmasaydı acaba neleri başarabilirdiniz? Bu soruyu cevapladığınızda aslında çoğu zaman sizi geride tutan tek şeyin kendiniz olduğunu göreceksiniz. En çok neye şükrediyorum? Pek çok insan sahip olmadıkları, belki de hiç sahip olamayacakları şeylere odaklandıkları için mutsuz olmaktadır. Oysa bakış açısını değiştirip ailesi ve dostları, yaptığı iyi işler, önüne çıkan fırsatlar, sağlıklı bir insan olmak gibi pek çok şeyi düşündüğünde aslında şaşırtıcı şekilde ne de çok şükredecek, minnet duyulacak şeye sahip olduğunu görecektir. Tüm bu sayılanların hayatı yaşanabilir kılmaya ne derece katkı sunduklarını enine boyuna düşünmelisiniz. Kendimi affetmek için ne yapmalıyım? Her insan hata yapar. Bu hatalara takılıp kalmak ve ahvah etmek bize bir şey kazandırmaz. İnsanın kendini affedebilme becerisini göstermesi, yaptığı hatadan ders çıkarması gerekir. Çünkü affetmek, öfke ve acıyı geride bırakmanın ve de ilerlemenin yegane yoludur. Geçmiş zamandan kurtulup şimdiki zamanda hareket etmek için bunu yapmalısınız. Geçmişe takılıp kalmak, acı ve üzüntü verici olayları kafanızda tekrar tekrar oynatmak, geleceğe odaklanmanızın önünde bir engeldir. Kendi mutluluğum için neler yapıyorum?
Herkesin sürekli olarak başkalarını memnun etmeye çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Oysa insanın öncelik vermesi gereken şey kendi mutluluğu olmalıdır. Mutluluğu yakalayamamış bir insanın başkalarına fayda sağlaması, sahici ilişkiler kurması, candan tavırlar sergilemesi zordur. Yapmacık tavırlarla, sahte çabalarla başkalarını memnun etmeye çalışır. Her insan kendi mutluluğuna mani olan şeylerin tespitini yapmalı, bunları aşabilmenin yollarını aramalıdır. Yaşamın amacını bilerek mi yaşıyorum? Gündelik koşuşturma içerisinde rutin aktivitelerin zamanınızı nasıl da ele geçirdiğini, bizi nasıl da hissiz bir robota çevirdiğini fark edebiliyor musunuz? Her insan için yaşamayı değerli kılan bazı değerler, amaçlar vardır. Bu hengame içerisinde neden burada olduğumuzu, var olmamızın amacının ne olduğunu ıskalıyoruz. Günlük karmaşanın benliğimizi ele geçirmesine müsaade etmemeli, yaşamımızın amacının ne olduğunu unutmamalıyız. Sürekli bir şeyleri erteliyor muyum? Yaşam yolculuğunda kafanızda bir şeyin asılı kalmasından daha kötü bir şey yoktur. Sürekli olarak bir şeyleri ertelemek sizin için bir alışkanlık haline aldıysa bundan bir an önce kurtulmaya çalışmalısınız. Sizi iş yapmaktan alıkoyan, motivasyon kaybına yol açan şeylerin bir listesini yaparak bunları hayatınızdan çıkarmak için çaba sarf etmelisiniz. İşlerinizin, ödevlerinizin de bir listesini yaparak iyi bir planlamayla bunları halletme yoluna gitmelisiniz. Çünkü küçük ya da büyük ne olursa olsun bir görevi, planı, programı ya da çalışmayı ertelemek sürekli olarak kafanızı kurcalayacak, zihninizi meşgul edecektir. Kötü alışkanlıklarım neler? Kötü alışkanlıklar sizi yorgun, stresli ve sinirli yapmasının yanında aynı zamanda mutsuzluğa da sebep olur. Bir kötü yanı da zamanınızı heba etmektir. Eğer kötü alışkanlıklarınız varsa bunlardan kurtulmak omuzlarınızdan bir yükün kalkması demektir. Bu yüzden bir şeyleri değiştirmek ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyorsanız yine bir plan dahilinde hareket ederek kötü alışkanlıklardan da bir an önce kurtulmaya bakın. Hayatımda gereksiz insanlar çok mu? Hayatınızda ne tür insanları ne şekilde konumlandırdığınızı da zaman geçirmeden sorgulamalısınız. Gereksiz insanlar hayatınızda gereğinden çok yer işgal ediyorsa bir sıkışmışlık hissi yaşarsınız ve bu tür insanlarla geliştirdiğiniz ilişkiler sizi boğmaya başlar. Hayatınıza ekstra bir yük getiren insanlardan kurtulmak, toksik ilişkilerden arınmak, mutluluğunuza mani olabilecek kişilerden uzak durmak yapacağınız en öncelikli işlerden biridir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.